O zaman hepiniz, pardon, o zaman Off The Record'a hoş geldiniz değil mi? Yapayım mı onu bir kere? Tahale şey yapmak istiyorum. Yapayım mı? O zaman hepiniz bu hal, pardon. Ne konuşacağız Salih? Ne mi konuşacağız? Yani tüm dünya koronavirüsle alakalı bir şey konuşuyor. Koronavirüsle alakalı bir gündem var ve biz ne konuşacağız, öyle mi? Zaten gündem denen bir hastalıkla boğuşuyoruz. Buna cebelleşiyoruz. Bir de herkesin tekrar konuştuğu konuları konuşmamak bize yakışır mı? Yani her konologlara rağmen. Fizyoloji uzmanı doçent doktor Oytun Erbaş, koronavirüs Türkiye'ye gelse de Çin'deki gibi ağır salgın yapmaz dedi. Çünkü ona göre virüs gen seçiyor. Hızlı yayılım ben beklemiyorum. Virüsün akciğere tutunduğu protein sarı ırkta, Asya ırklarına daha fazla. Ben Türkiye'nin çok az etkileneceğini düşünüyorum. Bağışıklık sorunu olanlar eğer vaka çıkarsa evden çıkmasınlar. Bak ben geçen dikkat ettim abi. Bu Lupo olan dayı falan var ya, Coca-Cola alanlar falan. Şimdi bunlara çok ağır hakaretler ediyorlar, tamam mı? İşte cahil, cüheyla falan. Ya ben böyle kendi insanımıza karşı da böyle sürekli bir şey yapmak istemiyorum yani. O dil bize yakışmaz. Falan yapıyor onu. Ya biz de yapıyoruz da biz bence çok yapmayalım yani. Buraları böyle paylaşalım mı? Güzel oldu muhabbete. Bu konuda benim şöyle bir düşüncem var. Kendi insanımıza karşı, bizim var olan toplumumuzdaki insanlara karşı, yok Lupo aldı, yok Coca-Cola aldı. Tabii ki bunlar doğru şeyler değil ama ya tutup da bu insanları sürekli cahilsiniz, bilmiyorsunuz, ne işiniz vardı demek yerine yani bunları ötekileştireceğimizi, bunlarla zaman kaybedeceğimizi, sosyal medyayı, kullandığımız araçları bence çok daha iyi şeyler için kullanmamız lazım. Aslında bu hocamız söyledikleriyle tüm Türkiye'ye moral de vermişti bir dönem, hatırlıyorsunuz. Hatta inanın bana, yani siz yaptınız mı bilmiyorum ama millet böyle kafatasının arkasına bakıp çıkıntı var mı yok mu diye, ben gerçekten hakiki Türk müyüm diye baktı. Bunu ben yaptım. Yani hakiki Türksem koronavirüs olmayacağım gibi bir izlenime, düşünce kapılmıştım. Yaptın mı gerçekten? Yaptım, vallahi yaptım. Sonra başka bir hocamız çıktı biliyorsunuz. Kelle paça içelim, hastalıktan korunalım dedi. Başka biri çıktı, viral virüs dedi. Hatta bu komplo teorisi yapanlar var biliyorsunuz. İşte şunların bunların da oyunu falan. Bunlara hiç girmiyorum bile. Biz de seninle çektik Salih bir video, biyoterör diye. Doğru çektik ama bizimki asıl olan meselelerdi. Yani hepsi kaynaklı, hepsi gerçekten raporlanmış ciddi meselelerdi ve kitabi konuştuk. Şimdi konumuza tekrar dönelim. Yani aslında az önce bahsettiğimiz mevzulara. Herkesin her konuda konuşma isteğine, konuşmanın ve sözün şehvetine, yani her konologlara. Ya bu arada Gökhan bir müptezel videosu vardı, hatırlıyor musun? Onu bir alabilir miyiz ya mümkünse? Bu salgını önleyebilir miydik başında? Eğer Çin'den gerçekten Hipokrat yemini etmemiş ve bilime tamamıyla inanmış bir adam bana telefon etseydi. Deseydi ki Ali Demirsoy böyle bir virüs piyasaya çıktı, ne yapalım? Oradaki 50-60 kişiyi ya bir adaya götürür, tecrid ederdim ya da öldürürdüm. Siz orada 50 kişiyi eğer itlaf etmiş olsaydınız bugün 1 milyon adamın ölümünü önlemiş olurdunuz. İşte buna biz bilim diyoruz. Adam çıkmış, profesör, bilim adamı ama neden bahsediyor? İnsanları öldürmekten bahsediyor. Toplu bir infazdan bahsediyor. Yani kayışı yakmış durumda. Ha bunu da konuşmaya bile gerek yok diyebilirsiniz. Bunu anlıyorum ama en azından şu karantinada, evlerde geçirdiğimiz günlerde yani hepimizin biraz gülmeye ihtiyacı var diye düşünüyorum. Evet, şimdi biraz haberci gibi konuşmak istiyorum. Efekt alabilir miyiz mümkünse? Mutlu akşamlar Türkiye. Henüz kontrol altına alınamayan Covid-19 hayatı ve ekonomileri tehdit etmeye devam ediyor. Hayatımızı tehdit etmenin yanı sıra insani aktivitelerin sınırlanmasına yol açması nedeniyle salgın ekonomik açıdan büyük bir bomba etkisi yaratmış durumda. Özellikle son 10 yılda terör, gezi olayları, mülteci sorunu, 17-25 Aralık, sayısız seçim, FETÖ kumpası, 15 Temmuz gibi hadiseler yaşayan Türkiye acaba bu zorlu süreçten nasıl çıkacak emin? Yani bu bir de korona çıkarttılar başımıza. Böyle şey mi olur ya? Yani koronası kardeşim. Bildiğiniz gibi cehaletin rengi, dili, dini, ırkı, cinsiyeti yani toplumsal olarak hiçbir farkı yok. Bu yaşamış olduğumuz koronavirüs sürecinde de eğitimin de, eğitimsizliğin de aslında benzer olduğunu ve bunun tamamen meselelerin doğru anlaşılmasıyla alakalı olduğunu görmüş olduk. Biliyorsunuz son dönemde bazı ekonomik sıkıntılar yaşadık. İşten çıkarmalar, ücretsiz izinler, kirasını ödeyemeyen insanların veya kirasını alamayan insanların bazı serzenişleri, benzer durumlar yaşadık. Yani şu an aslında ekonomik olarak gemi biraz su almaya başladı ve aslında bize düşen nedir? Gemideki suyu elimizden geldiği kadar boşaltabilmek. Peki az önce de söyledim ya, bu nasıl olacak? En başta şunu söylemek lazım. Her şey geminin kaptanından beklemeye gerek yok. Ama geminin kaptanından da beklememiz gereken şeyler var. Yani aslında devletin çözmesi gereken pek çok hadise var. Bunu biliyoruz. İmkanlar dahilinde devlet bunu yapmaya çalışıyor. Bunun da farkındayız. O zaman biz ne yapacağız?
Asıl zaten odaklandığımız nokta bu. Şartları birçok insana göre iyi olan kişiler bana ne demek yerine aslında diğer insanlara yardım etmek zorunda. Yani diyorsun ki herkes eline bir kova alacak. Yani bu gemi su alıyorsa birlikte boşaltacağız. Aynen öyle. Yani gemiyi batırmak yerine gemiyi yukarı çıkarmamız lazım. Kaldı ki yani gemimiz şu an su almış durumda ve gerçekten batmakla belki karşı karşıya bir şey yaşıyoruz. Biz bununla şikayet edip sürekli serzenişte bulunacağımıza bunu çözmek için bir şeyler yapalım. Yani enerjimizi bunu harcayalım diyoruz biz aslında. Yani Salih. Ya illa bir yere bağlayacağız değil mi? Evet abi. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Fakirlik gelmeden zenginliğin değerini bilemiyoruz. Yaşlanmadan da gençliğin değerini bilemiyoruz ki videolarda gördük değil mi? Mesela bazı yaşlılarımıza, büyüklerimize karşı saygısızlık yapan gençlerimizi maalesef görmüş olduk. Bunlar hep üzücü ve aslında düşünmemiz gereken meselelerdi. Bir de biz de yaşlanacağız abi yani. Aynen öyle. Bir de bu virüsün işte yaşlılara bulaştığı, gençlere bulaşmadığı ile alakalı şeyler oldu ama istatistiklere baktığımızda mesela Avustralya'da gençleri daha çok etkilemiş. Hastalık gelmeden de sağlığın değerini bilemiyor olmamız zaten şu an yaşadığımız bu gündemde, bu koronavirüs gündeminde fazlasıyla ortaya çıkmış durumda. Her konuyu uzmanlara soralım. Devlet ne dedi, devlet ne yaptı veya çevremizde yani mesela ben normalde hep benim kararım, benim hayatım, benim dünyam diye yorumlarda bulunan bir insanım ama başıma bir sıkıntı geldiğinde, bir musibet yaşadığımda acaba devlet bana ne yapıyor, nasıl bir destek bulunacak diye sürekli böyle beklentiye giriyorsam burada bir sıkıntı var. Hasılı kendimizi düşünmek yerine kendimle beraber başkaları için, dünyayı daha iyi ve güzel hale getirebilmek için neler yapabilirim diye düşünmek lazım. Başkaları için yaşamak şu günlerde en çok ihtiyacımız olan moral motivasyonu sağlayacaktır diye düşünüyorum. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Kaydı kapatsaydınız ya.